Lawrence'dan Kolanie'ye Suriye Trajedisi 2. Bölüm. Soğuk Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, petrol ve doğal gaz zengini Batı ve İsrail karşıtı 4 ülkenin parçalanarak neoliberal ekonomiye entegrasyonunu ve sınırsız sömürülmesini hedeflemişti. Bunlar Irak, Libya, Suriye ve İran'dı. Bu devletler ya Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi kendi iradeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olacaklar ya da Amerikan askeri, siyasi, finans, ekonomik, istihbarat, kısacası hibrit gücüyle parçalanacaklardı. Ancak bu süreçte en çok kullanacakları enstrüman 1980 sonrası Afganistan'da Sovyet işgali sırasında Vahabi kökten dinciliğiyle yoğrulan, Amerikan silahları ile donatılan, Amerikalılara göre özgürlük savaşçıları sayılan ve mücahitliğin adı verilen kökten dinciler oldu. Bunların teori ve doktrini Suudi Arabistan'dan gelen Vahabi kökten dincileri ile ihvancılara aitti. İşte Suriye'de bugün büyük zafer kazanan HTŞ'nin köklerine inmek için 1980'lere gitmek gerekir. Bugün CNN ve BBC tarafından Suriye'de özgürlük savaşçısı, demokrasi havarisi olarak alkışlanan kökten dinci silahlı çetelerin ruhu o günlerde üflenmişti. Yeşil kuşağın yarattığı kanser. 1980'lerde Sovyetlerin Akdeniz ve Hint okyanusuna inmesini önlemek üzere tasarlanan Yeşil Kuşak teorisinin sahibi Amerikalı stratejist Brzezinski, Sovyetlere karşı Afganistan'da kullanılan kökten dinci özgürlük savaşçılarına süratle öldürücü ve ağır silahlar verilmesini istemişti. Ona göre Sovyetlerin yıkılması, Afganistan ve Pakistan'da ileride tüm dünyayı kanser gibi saracak ağır silahlı İslami kökten dinciliğin gelişmesinden daha önemliydi. Bu süreç Pakistan üzerinden yürütülecekti. Yeşil kuşakla. Yani Kızıl Marksizme karşı yeşil İslamizasyon kullanılacaktı. Mücahittin Sovyetlere karşı ilk başarıları sağladıktan sonra popülerliği yükselişe geçti. Hollywood bile ünlü Rambo film serisinin üçüncüsünü 1988'de Afganistan'a ayırdı. Filmde Rambo namaz bile kıldı. Pakistan'da 1978 yılında darbeyle iktidara gelen Ziaülhak, ülkesinde radikal İslam'ın yükselişini hızlandırmış ve Cinnah'ın modern Pakistan'ını İslami Cumhuriyete dönüştürmüştü. Buna yakın bir süreç 12 Eylül 1980'de Türkiye'de de yaşanacaktı. Peşaver bölgesi başta olmak üzere 33 bin medrese açılmıştı. Buralarda çiftçi ve köylü fakir Afgan gençleriyle dünyanın her köşesinden cihat çağrısına gelen binlerce Selefi savaşçıyı önce doktrine edip daha sonra ellerine ağır silahlar verip komünist avlatıyorlardı. Sovyet işgali ve iç karışıklık döneminde Pakistan'a geçen çoğu Peştu 1 milyon sığınmacıdan seçilenler savaşçıya dönüştürüldü. General Ziya sonradan Taliban'a dönüşecek savaşçıları Hindistan'a karşı Keşmir'de de kullanabilecekti. Pakistan üzerinden mücahitliğine dolar ve silah sel gibi yağmaya başladı. Vahabi Suudlar da Komünizmi Önleme Fonu altında mücahitliğine milyonlarca dolar yardıma başlamıştı. Riyad sadece para değil, kendi ülkesindeki rejim karşıtı ihvancı ne kadar radikal İslamist varsa buraya savaşmaya yolluyordu. Bunlardan birisi de El-Kaide'nin kurucusu Usama Bin Laden'idi. Amerikalılar bir birimlik yardımla Sovyetlere 10 birim zarar verildiğini anlamıştı. Çok mutluydular. 1984'e kadar mücahitler 14 bin Sovyet askeri öldürmüş, 400 hava aracı düşürmüş, 2750 tank, 8 bin kamyon imha etmişti. Kanserin büyümesi. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş bittikten sonra elindeki bu silahı kendi çıkarları için yaratıcı kaos paralelinde kullanacaktı. Moderniteden ve hümanist kimyadan çok uzak bu silahlı kökten dincileri istediği gibi şekillendirecek, isimlendirecek ve gruplandıracaktı. Zira elinde hem kendi bastığı dolar hem silah vardı.
Arap aleminin gerek sosyal, gerekse kadın erkek eşitliği ve seküler yaklaşımlar açısından en ileri 3 ülkesini yani Irak, Libya ve Suriye'yi çok ilginçtir, demokrasi, insan hakları ve kişisel hürriyetler adına Mücahittin, Taliban, El-Kaide, IŞİD, El-Nusra, HTŞ ve bunun gibi isimleri dahi CIA MI6 koridorlarında üretilmiş, kafa kesen, şiddete tapan, kadını köleleştiren silahlı kökten dinci çetelere yıktırmıştır. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra bu kanserli hücreler CIA, MI6, Mossad ve BND emrinde her yerde kullanılmaya hazır hale getirildiler. Ancak her zaman bu örgütleri kontrol altında tutamadılar. Örneğin Afganistan'da kendi yarattıkları Taliban'ı 11 Eylül 2001 sonrası baş düşman belleyip yendiler ve Afganistan'ı işgal ettiler. Aynı Taliban'a 2021 yılında koskoca ülkeyi terk edip kaçar gibi geri çekildiler. Ya da 11 Eylül 2012 günü Libya Mısrata'da Amerikan Büyükelçisini kendi yetiştirdikleri cihatçı teröristlerin öldürmesini önleyemediler. Sonun başlangıcı. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası Amerikan dış ve güvenlik politikasını yeniden formatlayan Siyonist neokonlar, bağımsız Filistin devletine karşı oldukları gibi aynı zamanda İsrail etrafında tehdit ve risk oluşturacak hiçbir rejime izin vermeyecek şekilde Tel Aviv'e tam destek verdiler. 2004 yılında baş neokon Condoleezza Rice daha da ileri giderek 2003 yılında yazdığı bir makalede dünya Orta Doğu'da 22 ülkenin uzun soluklu değişimlerine hazır olmalıdır diyordu. 2006 yılında Amerikalı emekli albay Ralph Peters, Kan Sınırları adlı kitabında bu değişiklikleri yazıyordu. Bu harita değişikliklerinin en büyük itici gücünün Amerika Birleşik Devletleri için kenar kuşak jeopolitiği olduğu kadar enerji jeopolitiği ve en önemlisi İsrail'in güvenlik jeopolitiği olduğunu vurgulamak gerekir. İsrail'e güvenlik kuşağı. 1978 Camp David anlaşmaları ile Mısır, 1982 ve 2006 müdahaleleriyle kısmen de olsa Lübnan, 1991 ve 2003 Amerikan müdahaleleriyle Irak, İsrail'in yakın çevresindeki tehditlerden kontrol edilebilir riske dönüştürülmüşlerdi. Geriye İran ve Suriye kalmıştı. 1967 Savaşı'nda İsrail, Suriye sınırındaki su zengini Golan bölgesi, Suriye'den alındığı için en hassas durumda oldukları ve tehdit derecelendirmesinde en üst sıraya koydukları ülke Suriye'ydi. Suriye, İran'dan gelen askeri lojistiğin Lübnan'a geçiş kapısıydı. İran, 1979 sonrası geleneksel Amerika Birleşik Devletleri düşmanlığına İsrail düşmanlığını da eklemiş ve İsrail'i haritadan silmekle tehdit ediyordu. Bu kapsamda İsrail için en büyük 3 askeri tehdit, İran'ın potansiyel nükleer ve mevcut konvansiyonel ateş gücü, Lübnan Hizbullah'ı ve Gazze'de Hamas, Şii olmamasına rağmen idi. Bunun için eyleme geçmeliydi. İsrail öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki neokon iktidarın 11 Eylül 2001 sonrası konsolidasyonuyla 1993 yılında imzaladığı iki devletli çözüm anlaşması olan Oslo Anlaşması'nı yok sayarak Arafat'sız bir konjonktürü hedefledi. 2004 sonunda Arafat'ın ölmesiyle Filistin'in devletleşme ideali teoride var olsa da pratikte ortadan kalktı. Diğer yandan İsrail 1948 Savaşı'ndan bu yana yanında olan Ürdün'ü tamamen kontrolü altına aldı. Öyle ki Ürdün, İran'ın İsrail'e 2024 baharındaki hava saldırılarında kendi unsurları ile İran füzelerini durdurmada rol aldı. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam'ı kitle imha silahları ve bunun gibi sahte gerekçelerle iktidardan düşürüp idam ettirmesiyle tamamen işgal ettiği bu ülkedeki Şiilerin Lübnan Hizbullah'ına olan yardımları kesilmeliydi. Kısacası Şii etkinliği kırılmalıydı. Bunu yapmak için sadece İsrail'in askeri gücü değil, Amerikan gücü de yanında olmalıydı. İsrail'in çok kısıtlı nüfusu bir zafiyetti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin finansal, askeri, ekonomik, siyasi ve sınır tanımayan tek taraflı hukuki gücünün koruması
İsrail'in çıkarları için kuvvet çarpanı olarak kullanılmalıydı. Amerikan savunma sanayinin hassas hedeflemeli bomba üretim gücü, ateş gücünü hava kuvvetlerine dayandıran İsrail'e sınırsız destek sağlamalıydı. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'i mızrağın ucundaki en önemli elit komando birliği gibi kullanmalıydı. Neticede bu güç baskısı ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail düşmanı dikta rejimleri eğer demokrasiye dönüşürlerse risk ve tehditler azalırdı. Bu uğurda halklar isyana teşvik edilmeli ve rejim değişikliği sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından desteklenecek rejimlerin İsrail yanlısı olması sağlanmalıydı. Turuncu devrimler, darbeler, kökten dinci ya da neonazi terör örgütleri yaratmak ve yürütmek neokonların en iyi bildiği konulardı. Arap Baharı ve Suriye. Neokonların genişletilmiş Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi tam da buydu. Arap Baharı 2010 yılından sonra bu amaca yönelik önemli bir eylemdi. Bu projede rejim değişikliği istenen başat ülke Suriye'ydi. Obama döneminin Dışişleri Bakanı ve Libya parçalanmasının mimarı neokon Hillary Clinton'ın WikiLeaks belgelerinde ortaya çıkan yazışmaları şöyleydi. İsrail'in İran'ın artan nükleer kapasitesiyle başa çıkmasına yardımcı olmanın en iyi yolu Suriye halkının Beşar Esad rejimini devirmesine yardım etmektir. İran'la Suriye'deki Esad rejimi arasındaki stratejik ilişki İran'ın İsrail'in güvenliğini baltalamasını mümkün kılıyor. Washington, Suriyeli isyancı güçleri örgütlemek, eğitmek ve silahlandırmak için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi bölgesel müttefiklerle çalışmaya istekli olduğunu ifade etmeye başlamalı. Ardından Türkiye'deki ve muhtemelen Ürdün'deki toprakları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri diplomatlar ve Pentagon muhalefeti güçlendirmeye başlayabilir. Zaman alacaktır. Zafer hızlı ya da kolay gelmeyecek ama gelecek ve getirisi önemli olacak. İran stratejik olarak tecrit edilecek ve Orta Doğu'da nüfuzunu kullanamayacak. Suriye'de ortaya çıkan rejim Amerika Birleşik Devletleri'ni bir düşman olarak değil, bir dost olarak görecek. Ve yeni bir Suriye rejimi İsrail'le dondurulan barış görüşmeleri konusunda erken harekete geçmeye pekala açık olabilir. Lübnan'daki Hizbullah'ın İranlı sponsorlarıyla bağlantısı kesilecek. Çünkü Suriye artık İran'ın eğitim, yardım ve füzeleri için bir geçiş noktası olmayacak. Suriye'de kumpasın hızlanması. 2000'lerin başında Suriye'de Araplar, Bedeviler, Kürtler, Türkmenler, Filistinliler, Ermeniler, Sünniler, Aleviler, Ortodoks Hristiyanlar, Katolikler, Dürziler mevcuttu. Hafız Esad'ın son yıllarına kadar ülkesel bütünlük korunabiliyor ve kademeli şekilde Batı dünyası ile ilişkiler geliştiriliyordu. Hafız Esad'ın 10 Haziran 2000'de ölümünden sonra iktidara gelen ve asıl mesleği göz doktorluğu olan oğlu Beşar Esad, Suriye gibi çok milletli, çok dinli ve İsrail'le sınır komşusu olan ülkeyi yönetmeye hazır değildi. Ancak en önemlisi 11 Eylül 2001 sonrası neokonlar yeni Amerikan yüzyılı için düğmeye basmışlardı. Suriye dönüştürülmeliydi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Suriye'nin Lübnan ve Irak'ta teröre destek veriyor ve kitle imha silahları barındırıyor iddiası ile 12 Aralık 2003 tarihinde Suriye Hesap Verebilirlik ve Lübnan Egemenliğinin Restorasyonu Yasası olarak bilinen yasa üzerinden pek çok yaptırımlar yanında ekonomik yaptırımlara da başladı. Böylece sosyal ve kültürel açıdan Arap alemi içinde en gelişmişler arasındaki Suriye halkı kademeli şekilde fakirliğe ve içine kapanmaya itildi. Bu süreçte daha sonra 2006-2010 arasında Suriye modern tarihinin en uzun ve en kötü kuraklığı yaşandı. Irak'a Amerikan müdahalesinden sonra zorunlu göç eden 1,5 milyon sığınmacının yarattığı külfet de ekonomik dengeleri alt üst etti. İç savaşın başlaması ve değişen dengeler. 2003 sonrası 8 yıldır kıvranan ve ekonomik ve siyasi baskılara maruz kalan
çok katmanlı Suriye halkı en ufak kışkırtmaya hassas haldeydi. İç savaş bu hareketle 2011 Mart ayında başladı. Beşar Esad süreci yönetemedi. Esad yönetimine karşı demokrasi talebiyle başlayan ayaklanmalar etnik ve mezhep ayrılıklarının kışkırtıldığı şiddetli çatışmalara dönüştü. Esad rejiminin ayaklanmaları bastırmada aşırı güç kullanması karşılıklı şiddeti arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz istihbaratı Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'de yıllardır beslediği terör örgütlerini iç savaşta Esad rejimini yıkmak için kullandı. 2011 Temmuz'unda Sünni ağırlıklı muhalifler Özgür Suriye ordusunu ve sürgündeki hükümeti kurdu. 2012 Mayıs'ından itibaren Amerika Birleşik Devletleri rejim karşıtı güçlere yardıma başladı. Bu yardım 2014 sonrası Pentagon'un Eğit ve Donat programına dönüştü. 2014 yılı başından itibaren kökleri El-Kaide'ye dayanan IŞİD, DAEŞ terör örgütü Suriye'de kısa sürede pek çok yerde etkili oldu. 2013'ten itibaren İran Hizbullah'ı, 2015'ten itibaren Rusya rejim güçlerine fiilen askeri destek vermeye başladı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri de Suriye devleti davet etmediği halde IŞİD'le yani kendi ürünü terörle mücadele kapsamında kendi kendini Suriye'ye davet ettirerek Fırat'ın doğusunda petrol ve doğalgaz havzalarının bulunduğu bölgede sonradan sayıları 11'i bulacak üs ve karakollara yerleşti. Petrol havzalarının emniyetini Kürtlerle birlikte sağladılar. Bu gelişme üzerine Esad, Rusya ile babası zamanından kalan askeri işbirliği anlaşmasını 2017 yılında güncelleyip 49 yıllığına uzatarak Rusya'nın Tartus'taki deniz üssü ile Laskiye'deki Hümeymim hava üssüne uzun vadeli erişimini güvence altına aldı. Aynı yıl Rusya, Türkiye ve İran Astana süreci hızlandı. Diğer yandan Kürtler PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında örgütlendi. Suriye'de Fırat'ın batısında PYD'nin Akdeniz'e erişimini Türkiye 2016, 2018 ve 2019'da icra ettiği harekatlarla önledi. Bu harekatlarda Türkmenlerin de yer aldığı Suriye Milli Ordusu Türk ordusuna destek verdi. Ancak radikal unsurlar IŞİD, El-Kaide, El-Nusra gibi son derece tehlikeli terör grupları İdlib ve Hama'da örgütlenmeye, Libya'dan getirilen silahlarla donatılmaya devam edildi. Bir nevi iç ayaklanmayı başlatacak muhalifler ülke dışından bölgeye getirilen terör unsurlarına eklendi. Aynı senaryo Afganistan'da da yaşanmıştı. İdlib'deki kökten dinci silahlı terör örgütlerinin yapılanması 2015 sonrası Rusya ve Türkiye arasında gelişen işbirliğine rağmen önlenemedi. Bu süreç içinde en önemli gelişmelerden birisi Akdeniz'de yaşandı. Tartus'ta üslü Rus savaş gemileri Akdeniz'den IŞİD hedeflerine kaliber hipersonik füzelerini kullanarak 2017 Mayıs ve Haziran aylarında saldırılar düzenledi. 2016 yılında da Rus savaş uçaklarının yoğun saldırıları sayesinde Halep şehri muhaliflerden geri alınmıştı. Esad, Rusya'nın en gelişmiş savaş uçakları, savaş gemileri ve füze sistemleriyle yaptığı bu güç gösterileriyle Suriye'nin savunmasına Rusya'nın her durumda kayıtsız şartsız güvence vereceğini kabullendi. Halbuki bir ülkenin asli savaş gücü kendi vatanı için ölmeye hazır askerlerinin mevcudiyetiyle ölçülür. İran ise daha başlangıçtan itibaren Irak Şii coğrafyasını kullanarak Suriye'ye kesintisiz muharip askeri desteğine devam ediyordu. 2013 yılında Filistinliler tarafından kurulan Kudüs Tugayları da Suriye rejimini korumak için en büyük askeri ve maddi desteği İran'dan temin ediyordu. İran, böylece Suriye üzerinden doğrudan Lübnan Hizbullah'ına da askeri desteğe devam ederek İsrail'in kuzeyden kuşatılması ve tehdit ekseni içinde tutulmasına yardım ediyordu. Ordunun zayıflaması. İç savaştan bu yana geçen 13 yılda Suriye ordusu hızla geriledi. Rus askeri ve İran Hizbullah'ının varlığı ile Suriye ordusu neticede 8 Aralık 2024 tarihinde Şam'ın ve çevresinin
pek çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından terörist listesinde tutulan ve hatta ödüle tabi olan kökten dinci militanların HTŞ liderliğinde muhalifler adı altında hızlı ilerlemesi karşısında dayanamadı ve düştü. HTŞ, Heyet Tahrir el Şam, Şam düşerse Tahran'da düşer isimli grup, El Nusra'nın Birleşmiş Milletler tarafından yasaklı terörist grup olarak ilan edilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından yeniden markalaştırıldı. Liderleri Kolani, 2003'te El-Kaide militanı olarak keskin Amerika Birleşik Devletleri düşmanı iken bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in gözdesi konumunda bir militan. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri aleyhinde tek bir eylemi söz konusu değil. Kolani liderliğinde İdlib'de oluşan 50 bin civarında büyük çoğunluğu toplama kökten dinci terör elemanına birkaç gün içinde ülkesini 8 Aralık 2024 tarihinde teslim eden Suriye ordusu 9 yıl önce 2015'te çok başarılı savunma yapabilmişti. Çok zor koşullarda Esad'ın Cumhuriyet Muhafızları ve Kaplan kuvvetleri kendilerinden daha büyük Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail vekillerine karşı savunma yapmış, Laskiye kıyıları ile kritik ikmal yollarını savunmuştu. O günlerde Şam neredeyse her gün vurulmasına rağmen kararlı bir şekilde durmuştu. Bugün aynı Şam savaşmadan neden düştü? Suriye ordusunun Şam'ın civarında Alevi ağırlıklı askerlerle güneyde Sünni ağırlıklı birlikleri tutması göz önüne alınırsa büyük bir çoğunluğun savaş irade ve azmini gelen muhalif dalga karşısında yitirdiğini söyleyebiliriz. İsrail daha sonra yok etmeden önce pek çok savaş uçağı ve helikopterin Suriye askerleri tarafından gelen muhalif gruplara teslim edildiğini medyada gördük. Arapların geleneksel olarak savaş konusunda kötü karneye sahip olmaları da buna eklenebilir. Irak ve Libya savaşlarında da her iki ülke ordusunun askerlerinin birkaç istisna dışında direniş ve kahramanlıklarından bahsedemeyiz. Ayrıca bu süreçte özellikle 2018 sonrası sahada tecrübeye sahip generallerin yerlerini rejimin sadık askeri liderlerinin almış olması ve ordunun savaş eğitiminin azlığı da rol oynamış olabilir. Suriye askerleri başta insansız hava araçları olmak üzere yeni teknolojilerden uzaktılar. Halbuki karşılarındaki yabancı istihbarat ajanslarından destek alan düzensiz ordular, Ukrayna dahil dışarıdan sadece silah değil, eğitim de alıyordu. Suriye için gayret harcayan Rusya'nın 2018 yılında 7 yıllık iç savaş yorgunluğu çeken orduda reform talebinde bulunduğu biliniyor. Benzer talebin İran tarafından da yapıldığı biliniyor. Ancak Esad bu tekliflere yaklaşmadı. Esad savaş zamanı lider özelliklerine sahip değildi. Cepheye hiç gitmedi. Ekonomik ambargo altında kara borsanın zirve yaptığı ülkede yolsuzluk had safhaya çıktı. Orduya da sirayet eden yolsuzluklar ve ülkenin fiilen son 7 yıldır bölünmüş olmasının yarattığı fiili durum 100 bin kişilik Suriye ordusunu savaşamayacağı bir konuma sürükledi. Benzer durum Irak ve Libya'da da yaşanmıştı. Orada da CIA tarafından satın alınan generallerin Saddam'a ve Kaddafi'ye ihanetleri söz konusuydu. Askerler de tüm Suriye toplumu gibi batıdan gelen yoğun yaptırımlar ve öz kaynaklarının acımasızca çalınması sonucu yoksullaştılar. Buğday yetiştirilen ve petrol, doğalgaz üreten bölgeler 2016'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Kürt vekillerinin işgali altındaydı. Sonuç olarak çoğu Suriyeli günde sadece birkaç saat elektriğe sahipti. Eve ekmek götürmekte zorlanıyordu. Halbuki 2011'de iç savaş başlamadan önce Suriye hem gıda ve hem de enerji konusunda kendi kendine yeterliydi. Suriyeliler ücretsiz sağlık ve eğitimden de yararlanıyordu. Kısacası Suriye ordusu Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İsrail tarafından desteklenen muhaliflerin biriktirdiği enerji karşısında direnmek istemedi. Bunda İsrail'in Lübnan'da kullandığı orantısız ateş gücünün ve Gazze'de yaptığı soykırımın psikolojik etkisinin de olduğu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nden temin ettiği sınırsız ateş gücünün kullanımı ve televizyonlarda sürekli ölen çocuk ve kadınların gösterilmesinin yarattığı
psikolojik etkinin Suriye ordusundaki askerleri de etkilemesi kaçınılmaz olabilir. Esad'ın bu durumu görerek ne Rusya'dan ne de İran'dan yardım talep etmeden rejimi ve yönetimi muhaliflere terk etmesi kaçınılmaz olmuş olabilir. HTŞ'nin tesadüfi zaferi. Kökleri terör örgütü El-Kaide bağlantılı El-Nusra'dan ve devşirilen ve müesses nizam tarafından muhalefet olarak takdim edilen HTŞ isimli örgüt, askeri tarihte örneği görülmeyen yoğun askeri çatışmalara ve ölüm kalım mücadelesine girmeden çok hızlı bir ilerleme sağlayarak Esad rejimini 8 Aralık 2024 sabahı düşürdü. Çoğunluğu zamanında El-Kaide, IŞİD gibi cihatçı terör örgütleriyle kol kola gelmiş insanlardan oluşan pikaplara monteli silahlar dışında tankları, silahlı helikopterleri, hava desteği olmayan söz konusu yapının kendisi de bu zafere başlangıçta inanmamış olabilirler. Aslında başlangıç operasyonu Halep'e yönelik sınırlı bir işgal ve tehdit olarak tasarlanmışken Suriye ordusunun varlığının bir anda yok olacağı beklenmiyordu. Bu aşamaya gelmese de en önemli rol rejimin savaşı sürdürme azim ve iradesini kaybetmesiyle oynandı. Esad'ın savaşarak on binlerce insanın ölmesini önlemek için teslim olmayı seçmiş olması olasıdır. Ancak yeni gelenlerin rövanşist tutumla çok kişiyi öldürmeyecekleri ya da güç sarhoşluğuna kapılarak yeni bir iç savaşın başlangıcını tetiklemeyecekleri de belli değildir. HTŞ'nin zamanlaması önemlidir. Batılı ve İsrail istihbaratının zamanlama için HTŞ'ye yardım ettiği göz ardı edilemez. İran'ın Irak üzerinden Şam'a gönderdiği askeri desteğin 2024 Lübnan-İsrail Savaşı sırasında İsrail Hava Kuvvetleri'nin pek çok kez Suriye işlerine yaptığı hava saldırıları ile kesildiği gerçektir. Rusya'nın İsrail hava saldırılarını durdurmaması da ayrı bir gerçektir. İsrail'in 1967'den bu yana işgali altındaki Golan bölgesiyle Suriye sınırına ağır yığınak yapması da HTŞ'nin saldırı planını icra safhasına sokmasında rol oynamış olabilir. HTŞ, Kasım sonunda harekata başladığında Şam'ı ve rejimi düşürmeyi planlamıyordu. Ancak yolun dikensiz olması durmasını engelledi. Kendisine elektronik harp, SİHA desteği ve bunun gibi alanlarda dahil olmak üzere yardım eden batılı istihbarat ajansları da devam etmesini önermiş olabilirler. Rusya ve İran neden savaşmadı? Rusya, Şam'ın düşmesinden önce İdlib bölgesine Hümeymim üssündeki 10 uçak ile çok sayıda sorti yaptı. Ancak bunun stratejik bir sonucu olmadı. Zaten 7 Aralık gecesi bu akınlarda kesildi. HTŞ'nin kolay zaferinin sebeplerinden en önemlisi şüphesiz Rusya'nın ve İran'ın savaşmayan Suriye ordusuna destek vermenin taktik sonuçlar doğursa da stratejik sonuçlar doğuramayacağını görmüş olmalarıdır. Rusya 3 yıldır Ukrayna'da özel askeri harekatını sürdürüyor. Ukrayna karşısında her geçen gün başarı sağlayan Rusya, Trump iktidara geldiğinde ateşkesin yaklaşacağını değerlendirdiğinden önümüzdeki 36 günde Dinyeper Nehri'ne kadar olan ilerlemesinde azami alan kazanmanın ve masaya bu şekilde oturmanın hesabını yapıyor olabilir. Tam bu kritik anda kendi vatanı için savaşmayı reddeden bir ordunun yanında durmamayı tercih etmiş olabilir. Benzerini Vietnam ve Afganistan'da Amerikan askerleri için de gördük. Amerika Birleşik Devletleri her ikisini de kaçar gibi terk etmişti. Yaşanan bu durumu başka bir perspektifte 1944 yılında Kremlin'de Amerika Birleşik Devletleri olmaksızın Stalin'le baş başa oturan Churchill'in Doğu Avrupa, yani Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Yugoslavya'nın etki alanlarını bölüşmesindeki yüzdeler anlaşmasına benzetiyorum. Yunanistan'da o günlerde Almanlar gitmiş ve komünistler iktidara gelmişken Churchill'in Batı %90, Sovyetler %10 önerisine Stalin, kara sınırlarına çok daha yakın olan ülkelerde artmış Sovyet etkisi nedeniyle uzun düşünmeye bile gerek kalmadan dakikalar içinde evet demiş ve Akdeniz'in en kritik ülkelerinden birisi olan Yunanistan'ı İngiltere'ye bırakmıştı. Bugün de kendi ülkesel bütünlüğü ve başta insan kayıpları açısından çok daha önemli olan Ukrayna cephesi için Suriye'yi feda etmiş olabilir.
Bu jeopolitik açıdan mantıklı görülebilir. İran'ın durumu daha farklıdır. Lübnan'da İsrail'in el telsizleri ve çağrı cihazlarını patlatması, İran topraklarında suikast düzenlemesi, Lübnan Hizbullah'ının liderini ve diğer yöneticilerini dünya tarihinde bir grup kişiyi öldürmek için benzeri görülmemiş çok büyük bir hava saldırısı ve Dresden bombardımanını aratmayacak ateş gücüyle imha etmesi, yıllardır büyük ekonomik ambargolar ve yaptırımlar altında kıvranan İran'ın Levant bölgesinden gerilemesini tetiklemiş olabilir. Ateşe'nin bu askeri başarısının benzer bir örneği Irak'ta 10 yıl önce yaşanmıştı. 4 Haziran 2014'te sayısı 800 ile 1500 arasında IŞİD militanları 30 bin asker ve 30 bin polisten oluşan Irak güvenlik güçlerinin varlığına rağmen Musul şehrini işgal edebilmiştir. 6 gün süren çatışmalar sonucunda Musul'un tümü IŞİD'e geçmişti. O günlerde 500 bin sivil çatışmalardan kaçmak için Musul'dan göç etmişti. Suriye'de yaşananlar da Musul örneğindeki gibi tipik bir düzensiz ordu ve istihbarat ajansları müşterek harekatından farklı değildir. Sorun bu gruplar ve bu tip askeri zaferler devlete istikrar ve huzur getirebilir mi? Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Yarın